Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bu videomuzda doğal gaz kullanmadan peteği elektromanyetik dalgalarla ısıtabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Aslında sistemin temelini bir indüksiyon ısıtıcı oluşturuyor. Öncelikle indüksiyon ısıtıcı devremizi hazırlayalım ve ardından projenin kalan kısmıyla devam edeceğiz. Bu sistemin en büyük avantajı herhangi bir tadilat ya da herhangi bir yeri sökmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Tek bir peteğe uygulayarak rahatça ısıtmayı sağlayabilirsiniz. Yine bu sistemi kullanarak güneş enerjisinden elde ettiğiniz enerjiyi akülerde depolayarak hem indüksiyon ısıtıcının ısınmasını hem de bir inverter yardımıyla kombinin çalışmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede bedavaya peteği ısıtmış olursunuz. Basitçe sistemi böyle anlatabilirim sizlere. Zaten uygulamalı olarak detaylıca videonun ilerleyen kısımlarında sizlerle sistemin çalışmasını ve sistem performansını birlikte değerlendireceğiz. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz. Elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeye hemen başlayabilirsiniz. Altium 365'e entegre Aktopart'ı kullanarak yüzlerce distribütör arasından elektronik bileşenlerinizi arayabilir ve kendi aralarında kıyaslayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan ücretsiz bağlantıları kullanmaktan ve bu uygulamaları denemekten çekinmeyin. İndüksiyon ısıtıcımız hazır. Bu devreyi basitçe anlatacak olursak, devremiz elektromanyetik dalgaları kullanarak metallerin ısınmasını sağlıyor. Özellikle mıknatısın etkilediği metalleri ısıtıyor arkadaşlar. Yani bobin içerisine örneğin parmağınızı sokarsanız herhangi bir şey hissetmezsiniz ya da bir plastik parçası sokarsanız herhangi bir ısınma olmaz. Ancak mıknatısın etkilediği bir metal yerleştirirseniz oldukça yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. 600-700 derecelere kadar ısıtabilir. Gördüğünüz gibi buradaki manyetik alanımız sayesinde bizim matkap ucumuz oldukça yüksek sıcaklıklara ulaştı. Bir sonraki aşama olarak yüksek frekanslı bir trafonun nüvelerini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yüksek gerilim trafosunun nüvelerini çıkarttık ve bu nüveler üzerine bobin saracağım. Bu sayede enerjinin belirli bir noktaya yönlendirilmesini ve daha verimli kullanılmasını sağlayacağız. Daha doğrusu peteğin dış yüzeyinin ısınmasını sağlayacağız arkadaşlar. Peteğimiz hem ısıyı yaymak için hem de ısıyı üretmek için kullanılmış olacak. Hem daha verimli hem de daha çabuk bir şekilde ısı üretmiş olacağız. Bu şekilde bobinlerimizi hazırladık. İsterseniz bu bobinleri küçük bir teste tabi tutalım ve ardından projemizin bir sonraki aşamasına geçebiliriz. Şu anda maket bıçağını ısıtacağım arkadaşlar. Sistem boştayken 10 wattlık bir güç harcıyor ve bobine
bıçağımı yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi 80 wattlık bir güç tüketiliyor ve çok hızlı bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bıçağın kor haline geldiğini görebilirsiniz. Çok kısa bir süre içerisinde 600-700 derecelere ulaştırdı. Tam olarak bunu kullanacağız. Peteğin yüzeyini bu şekilde ısıtarak arkadaşlar içinden geçen suyun hızlıca ısınmasını ve peteğin ısıya kavuşmasını ve dolayısıyla ortamı ısıtmasını sağlayacağız. İkinci bobinimi de devreye ekleyeceğim. Paralel olarak bağlı ikinci bir bobin daha kullanacağız. O bobinimi de gördüğünüz gibi üst kısma ekledim. Hemen paralel bağlantı durumunda yine devreyi bir kez daha test ettikten sonra bir sonraki aşamaya geçebiliriz. İkinci bobinimi de aynı şekilde teste tabi tutuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine çok hızlı bir şekilde yüksek bir sıcaklığa ulaşmayı başardı ve maket bıçağım kor haline geldi. Her iki bobinim de gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Artık 3D yazıcımızda bunlara özel olarak bir şablon hazırlayacağım. Bu sayede arkadaşlar bunları petek üzerine konumlandırmış olacağım. Tabii ki siz 3D yazıcınız yoksa bir tahta yardımıyla bile bunları petek üzerine yerleştirebilirsiniz. Tabii ki bu işlem esnasında dikkat etmeniz gereken püf noktalar var. Bunlardan da bahsederek devam edeceğiz. Şu anda bobinlerimi paralel olarak birbirine bağladım arkadaşlar. Ayrıca kabloları uzatarak indüksiyon ısıtıcının ana devresiyle bobinler arasındaki mesafeyi de birazcık açmış olduk. Bu işlem esnasında ne kadar kalın kablo kullanabilirseniz o kadar iyi. Ayrıca kabloların mümkün olduğunca birbirine yaklaşmaması da yine devrenin verimliliği açısından önem teşkil ediyor. Ben bulabildiğim en kalın kabloları bu projede kullanacağım. İndüksiyon ısıtıcının kablolarının ana devreyle buluşma zamanı geldi arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya artık geçebiliriz. 3D yazıcımızda bir şablon hazırlayacağız ve bu şablon üzerine burada hazırladığımız bobinleri yerleştireceğiz. Artık hazırladığımız uygulamayı petek üzerine yerleştirmeye hazırız. Gördüğünüz gibi bunlar hareket edebilir nitelikte ve bu sayede peteğe tam olarak oturmasını sağlayabiliriz. Arkadaşlar sistemi test etmek üzere şu an boş bir evdeyim ve enerjimizi verdik. Devremiz burada. Bu arada ev boş olduğu için sesim biraz yankılı geliyor. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi ısıtıcımız burada. Buradan aldığımız enerjiyi arkadaşlar daha önce 3D yazıcıyla hazırladığımız düzenek ile buradaki peteğe veriyoruz. Hazırladığımız bu sistemin en büyük avantajı arkadaşlar herhangi bir tadilat yapmanız gerekmiyor. Bakın şöyle bir düzenek hazırladım. Bunu hemen peteğin buradaki noktalarına yerleştireceğiz. Bakın buralar dışarıdan gelen suyun petek içerisinde dağıldığı noktalar, yani şurası. Bakın şu borunun giriş noktasını görebilirsiniz. Biz de indüksiyon ısıtıcımızın ısıtıcı uçlarını bakın tam olarak buralara yerleştiriyoruz ve buralardan iki ucundan bastırarak ısıtıcının bobinlerinin buradaki peteğin yüzeyine oturmasını sağlıyoruz. Yapmanız gereken işlem bu kadar basit. Bu arada mevcut sıcaklığı takip etmek için bir tane termometrem var arkadaşlar. Şu anda oda sıcaklığı 21.3 santigrat dereceymiş. Bakın sondasını hemen buradan peteğin içerisine atıyorum. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Ve bakın şu uçlardan bastırarak buradaki ısıtıcıların tam olarak borunun çıkışına, yani sıcak su girişine aniden şok uygulayacak şekilde yerleşmesini sağlıyorum. Tek yapmamız gereken şey
Kombiyi çalıştırmak, kombiyi neden çalıştırdığımızı hemen kombinin yanına giderek anlatayım. Arkadaşlar evde bulunan diğer petekleri kapattım. Burada birden çok petek var. Şu an sadece hangi peteği ısıtmak istiyorsam bu peteği ısıtacağım. Çünkü mevcut ısıtıcım diğer petekler için yeterli olmayacaktır. Bu arada kombiyi çalıştıracağız arkadaşlar. Kombiyi çalıştırmamızın nedeni doğalgaz harcamak için çalıştırmayacağız. Bakın kombinin şu anda vanası kapalı. Kombinin sirkülasyon pompasıyla suyun devir daim etmesi için çalıştıracağız. Kombimi şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Hatta kameramı çıkararak yakına alacağım. Bakın şu anda petekler kapalı konumda. Ama buna birazcık ısı veriyorum. 23, 24, 26 derecelik bir ısı vereceğim. Şu anda kombiye gelen bir gaz yok arkadaşlar. Bakın gaz girişi kapalı. Bu sayede kombinin içinde bulunan sirkülasyon pompası suyu sürekli devir daim edecek arkadaşlar. Ve benim peteğim içerisinde dolaşmış olacak. Bu sistemin en büyük avantajı herhangi bir yeri kırmaya, dökmeye, değiştirmeye, sökmeye ihtiyacınız yok. Küçük bir ekleme ve küçük bir devre ile birlikte sistemi kullanabiliyor olmanız. Kombiyi şimdi bu şekilde bırakalım. Bakın sirkülasyon pompasının çalıştığını duyabilirsiniz sesinden. Hatta şuradan titreşimden gösteriyorum bakın. Şu an kombinin sadece sirkülasyon pompası çalışıyor. Şimdi gidip ısıtıcıma güç vereceğim ve birlikte peteğin sıcaklığını ölçeceğiz. Şöyle tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şu anda petek sıcaklığı 21.7 dereceymiş. Sirkülasyon pompamız çalışıyor. Şu an peteğimizin vanaları açık. Yani sıcak su buradan gelecek. Soğuyan su buradan kombiye alttan tekrar geri dönerek kombinin sirkülasyon pompasını kullanmış olacağız. Yani buradaki peteği sökmemek için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Aslında bunu farklı bir şekilde de yapabiliriz ama herhangi bir tadilat yapmadık. Şimdi yavaşça güç veriyorum. Şuradan akım sınırlandırmasını ayarlayalım. Şu an 100 wattlık bir güç vereceğim arkadaşlar. Bakın şuradan uyguladığım gücü de toplam harcadığım elektriği de görebiliyorum. Şu an tam 100 wattlık bir enerji uyguluyorum ve yavaş yavaş peteğim ısınmaya başlıyor. Şimdi kameramı karşıya yerleştireceğim ve birlikte petek üzerindeki değişikliklere, ısı değişikliklerine bakacağız. Bakın arkadaşlar çok yavaş bir şekilde buradaki sıcaklık değerinin değiştiğini görebilirsiniz. Şu anda hafif bir sıcaklık gelmiş. Dediğim gibi daha fazla güç de verebilirim. Ancak ben 100 wattla sınırlandırdım. Şu an 102 wattlık bir güç tüketiyoruz arkadaşlar. Şokluyoruz. Peteğin sıcaklığı bu arada 22 dereceye çıktı. Herhangi bir şekilde kombide kesinlikle alev yok. İsterseniz kombinin olduğu yere geçelim. Bakın arkadaşlar. Şu an ilerliyorum. Bu işlemi daha küçük bir petekte de yapabilirdim. Bilerek daha büyük bir petek seçtim. Şu an kombinin bakın vanası açık. Ama herhangi bir şekilde alev yok. Kombinin vanasını açmak zorunda kaldım. Çünkü kombi sirkülasyon pompasını çalıştırmak için hataya düştü. Bakın şu anda alev yok. Herhangi bir alev yok. Şu an 21 derece. Sadece sirkülasyon pompası çalışıyor. Şimdi tekrardan içeriye gideceğiz ve peteğin ısınmasını birlikte takip edeceğiz. Şu an tekrar geldim arkadaşlar. Bakın sıcaklık yavaş yavaş yükseliyor. 22.2 santigrat derece olmuş. Şu an elime sıcaklık geliyor buradan. Birazcık zaman vereceğiz. Bakın sistem şu an 100 wattlık bir güç tüketiyor. İndüksiyon ısıtıcımız burada. Elektrik bağlantım burada. Söylediğim gibi bu sistemde hiçbir yeri kırıp dökmek zorunda değilsiniz. Bu arada bu kabloları mümkün olduğunca kısa tutarsanız daha iyi olur arkadaşlar ve elinizden geldiğince bu işlem esnasında bu kabloların birbirine yaklaşmamasını sağlamaya çalışın. Şu an benim sistemde birbirine birazcık yakın oldular. Buna dikkat ederseniz daha verimli olacaktır.
Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Sıcaklığımız yavaş yavaş yükseliyor. Burası gerçekten petek ısınmaya başlamış. Tabii ki kombideki kadar hızlı olmuyor. Çünkü peteğin içindeki suyun komple dolaşması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim, peteğimiz oldukça uzun bir petek. Ancak sıcaklığın yavaş yavaş tırmandığında görebilirsiniz burada. Bakın şu anda gerçekten ısınmış. Sıcaklık hızlı bir şekilde tırmanıyor. Belli bir kademeden sonra sıcaklığın hızlıca arttığını görebilirsiniz. Bunun nedeni arkadaşlar buradaki suyun artık ısınmaya başlaması. Yani hem boruların içindeki suyun hem de petek içindeki suyun ısınmaya başlamış olması. Şöyle sıcaklığım artıyor bakın arkadaşlar. Şu an petek sıcaklığı 24.3 santigrat derece oldu. Bu işlem için bir indüksiyon ısıtıcı kullandık. Ekstra bir devremiz yok. İsterseniz MOSFET'lerin sıcaklığına da bir bakalım. Bu işlem için bir lazer termometre kullanacağım arkadaşlar. Şu anda bakın 25 santigrat dereceye geldi petek. Hala hızla sıcaklık yükselmeye devam ediyor. MOSFET'lerin sıcaklığına bakalım arkadaşlar. Bakın şu an soğutucu sıcaklığına bakıyorum. MOSFET'ler 29 santigrat derecede. Bakın buz gibiler. Ancak uzun süre kullanım açısından bir fanla desteklerseniz çok daha iyi olur arkadaşlar. Bu arada gücü biraz daha artıracağım. 120 Watt'a kadar çıkacağım arkadaşlar. Evet, şu an 120 Watt'lık bir güç uyguluyorum ki peteğim bu sayede çok daha hızlı ısınsın. Bakın şu an 27 santigrat dereceye ulaştı. Evet, buradan gerçekten güzel bir sıcaklık geliyor. Bakın şu an şu noktalardan 42 santigrat derecelik bir petek ısısına ulaştığımızı görebilirsiniz. Bakın 42, 43 derece. Bobinlerin sıcaklığına bakayım. Daha doğrusu buradaki nüvelerin. Nüveler de 43 santigrat derecede. Sistem hızlı ısınmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle aşağıdaki sıcaklıkları da ölçelim. Peteğin alt kısmına doğru tabii ki sıcaklığımız düşüyor. Biraz daha zaman vereceğim ve ardından tekrar ölçeceğiz. 120 Watt'a çıkarttıktan sonra biraz daha hızlandı arkadaşlar ısınma. Şöyle gösterelim. 32. Şu an peteğin içinden gelen sıcak havanın sıcaklığı bu arada. Bu peteğin sıcaklığı değil arkadaşlar. Şöyle lazer termometre ile peteğin sıcaklığını da ölçelim. Kameramın ışığını kapatacağım, bu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Bakın. Şu an petek 50 santigrat dereceye kadar ısınmış durumda. Bakın bu petek sıcaklığı. Bu arada nüvelerin sıcaklığını da kontrol ediyorum. Onlar soğuk. Nüveler yaklaşık 50 derece civarında. Bakın peteğin içindeki suyun sıcaklığını kontrol edelim. Uçları kontrol ediyorum şu an. Bakın bu tarafa doğru yaklaştıkça sıcaklık 46-47 dereceler civarında. Bu tarafta biraz daha yüksek. Yine indüksiyon ısıtıcımın MOSFET'lerini kontrol edelim. Şu an 55 santigrat dereceye kadar çıkıyor bazı noktalarda. Bu arada dediğim gibi uzun süre kullanım açısından arkadaşlar biraz ısınmış. Ancak çok ciddi değil. Bunu bir fanla desteklerseniz daha iyi olur. Şöyle güç kaynağımı da gösteriyorum. Bu sistemi 12 voltta ya da 24 voltta çalıştırabilirsiniz. Bir güneş enerjisiyle ürettiğiniz elektriği depolayarak arkadaşlar, daha sonra da bu sisteme vererek evdeki petekleri ısıtabilirsiniz. Şu an gerçekten sıcak. Şu an normal kombideki ısıya ulaşmış durumdayım arkadaşlar. Tabii ki şu kısımda daha sıcak. Aşağı doğru bu sıcaklık düşüyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Şöyle bakın, şuraya alırsam daha iyi görürsünüz. Bakın peteğin içinden çıkan havanın sıcaklığı bu. Şu an
38 santigratlık bir sıcaklık çıkıyor arkadaşlar. Böylece projemizi tamamladık. Bu arada son kez kombiyi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Kombinin sirkülasyon pompasının çalıştığını da görebilirsiniz. Şöyle kombinin olduğu yere geldim arkadaşlar. Dediğim gibi vanayı kapatınca kombi hataya düşüyor. Kombinin pompası çalışıyor. Şu anda ekranda mevcut peteğin sıcaklığını görüyorsunuz. İçeriden ısıttığımız için, bu arada ısı arttığı için basınç da biraz yükselmiş arkadaşlar. Böylece sistemi yakından sizlere göstermiş oldum. Şöyle çekim için tripodumuz buradaydı. Evet arkadaşlar, böylece bir projemizi daha başarıyla tamamladık. Bakın petekten şu an 42.5 derecelik sıcak hava geliyor. Bakın sondamız burada. Hala ısınmaya devam ediyor. Buna bir ısı kontrol sistemi ekleyebilirsiniz. Ancak tek bir petek için harika oldu. Umarım sizlere bu konuda bir fikir vermiştir ve faydalı olmuştur diyerek bu videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki projede görüşünceye değin. Hoşça kalın.